İnsanların gözleri kafasının ön tarafındadır ve bu avcı hayvanlarda gözlenen bir özelliktir. Ancak otçul hayvanlarda ise gözler genelde kafanın yan taraflarındadır. Daha önce bir kuşun arkasından yürürken bile seni görebilmesine şaşırdığın olmuştur. Küçükken buna ben de çok şaşırırdım çünkü insanlar olarak biz bunu yapamıyoruz. Ama insanların gözlerinin de kafasının önünde bulunmasının bir sebebi var. Odaklanmak. İnsanlar uzak mesafelerdeki bir noktaya bile rahatlıkla odaklanabilir ve bu bizi günün sonunda iyi bir avcı yapar. Ama bu dediğim gibi sadece bizim için değil, tüm avcı hayvanlar için geçerli. Biliyorsunuz zaten günümüz artık insanların çoğu avlanmıyor ama avlanmasak da hala bu özelliklerimiz bizde mevcut. Ve bunlar çok önemli özellikler olduğu için de günün sonunda bunlardan en iyi faydalananlar, en başarılı ve hayatta en çok tatmin olan insanlar oluyor. Bundan birkaç ay önce çalışmam gerektiği zaman, kitap okumam gerektiği zaman sürekli elim telefona giderdi. Birkaç sayfa kitap okur, 5-10 dakika ders çalışırdım. Ama sürekli aklımda WhatsApp bildirimleri ya da Instagram'dan gelen Reels'lar vardı. Bu da bizi ilk maddeye götürüyor. Kendine çalışmak için bir zaman ayır. Çalışmak böyle hop denip de bir anda zaman ayrılabilecek bir şey değil. Senin oturup bunu gerçekten planlaman lazım. Yani şurada bir 10 dakikalık aram vardı, hadi gideyim çalışayım. Ya da işte akşam çalışırım bir yarım saat, bir saat değil. Bunu planlaman lazım gerçekten. Ben artık çalışacağım zaman laptopun ekranı kapalı, telefonun bildirimleri kapalı ve mümkünse benim bulunduğum masada durmuyor. O telefon ya odadaki başka bir yerde, bir rafta olur, yatakta olur, gardırobun içinde olur ya da başka bir odada bulunuyor. Çünkü o masanın üzerinde telefonun bulunması arada sırada da olsa aklıma o düşünceyi getiriyor. Bildirim geldi mi? Acaba bu yazdı mı? Acaba bundan bir video geldi mi? Bu düşüncelerin gelmesini engellemen lazım. Çünkü eğer sen gerçekten odaklanarak çalışmak istiyorsan, senin dikkatini hiçbir şeyin dağıtamıyor olması lazım. Şunu anlamanı istiyorum. Sen hiçbir mesaja ya da aramaya anında cevap vermek zorunda değilsin. Eğer böyle bir zorunluluğun olsaydı ya da her insanın böyle bir zorunluluğu olsaydı, en başta bildirimlerinin açık olup olmamasını kontrol edemezdin. Sen nasıl okulda bir sınava giriyorken telefonuna bakmıyorsan ya da gidip sinemadayken bir anda işte hadi oturayım da Reels kaydırayım demiyorsan, çalışırken de bunu yapmaman lazım. Çünkü çalışmak en az bunlar kadar önemli bir şey. Hatta sinemadan çok daha önemli. Bir insanın bir işe tamamen odaklanabilmesi için, yani flow state'e, akış evresine, yani bir işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamaması için gereken zaman 27 dakika. Yani senin 27 dakika boyunca bölünmeden çalışman lazım ki bu akış evresine geçebilesin. Bu yüzden genelde Pomodoro teknikleri gibi 30 dakikalık, 40 dakikalık, belki de 20 dakikalık çalışmaları geç. Biraz daha uzat. Ben şahsen 1 saat, 2 saat gibi zaman da tutmuyorum. Oturuyorum masanın başına. Ne zaman tükenirsem, ne zaman tamam artık verimli çalışamıyorum. Belki biraz daha çalışırım ama tam verimli olmaz. O zaman kalkıyorum. Ne kadar gerekiyorsa mola, o kadar mola alıyorum. Çünkü sorumluluk sahibi birisiyim. Gidip de 5 saat yatakta durmuyorum. Yarım saat, maksimum 1 saat ne kadar gerekiyorsa. Sonra geri çalışmaya. Ve ben bu şekilde yarım saatten sonra artık flow state'e geçip, akış evresine geçip hem işime çok daha iyi odaklanıyorum, çok daha verimli çalışıyorum. Hem de bu verimi bozmadan saatlerce çalışmaya çalışıyorum. Eğer sen 40 dakikada bir mola verirsen, 27 dakika değil, hadi yarım saat diyelim buna, 27 demeyelim. Orada senin 10 dakikalık bir flow state zamanlı olacak. Ki bu kime göre yeterli? Ne kadar yeterli? Bu yüzden benim tavsiyem de artık canın iyice sıkılana kadar çalış. Baktın verimin düşüyor, o zaman çalışmayı kes, mola al, sonra tekrardan devam. Bu şekilde ilerle. Herkes 40 dakikalık zaman dilimlerinde çalışmak zorunda değil. İnternetten gördüğün her çalışma planına uymak zorunda değilsin. Ya da o çalışma planları senin için uygun olmak zorunda değil. Bu yüzden kendine göre bir çalışma programı çıkart. Bazıları 3 saat kesintisiz çalışır. Belki de sen 1 saat çalışıyorsundur. Belki de 6 saat. Ve ona göre adımlarını at. İnternettekilere göre değil. Bu madde çok önemli çünkü insanların yanlış bir algısını ortadan kaldıracak. Senin iraden sınırsız bir kaynak değil. Yani sen sabah kalktığın anda eline telefonu alırsan, Reels kaydırırsan, sabah boş işlerle uğraşırsan, aile üyelerinle ya da sabah kalkıp telefonda arkadaşlarınla boş boş muhabbet yaparsan, geriye ne kalıyor ki? Sen zaten iradenin bir kısmını oraya kullandın. Sen zaten bu odağının bir kısmını başka yerlere saçtın. Şu anda yapman gereken şey, sen sabah kalktığın anda, diyelim ki telefonda bildirimler var. Olabilir. Git bir elini yüzünü yıka. Meditasyon yap. Günlük tut. Kitap mı okuyorsun? 20-30 sayfa oku, ne yapıyorsan. Sabah rutinini ayarla. Artık cilt bakımı ne yapıyorsan bir şeyler yap. Ondan sonra telefonuna bak. Ama orada gidip yine Reels kaydırma. Mesajlar mı var? Tamam. Belki bazı önemli mesajlar vardır. Kalktın, işlerini hallettin, yarım saat geçti, mesajlarına bak. Yarım saatte kimse ölmez. Yarım saatlik iş kadar acil bir işin muhtemelen yok. Arkadaşlarının gece sen yattıktan sonra attığı Reels'lar vardır. Ya da sen sabah kalkmadan önce sana attığı Reels'lar vardır. Attıkları bir iki tane komik mesaj ya da bir iki tane gıybet vardır. Bunları geç. Sabah senin en erkenden ilk iş olarak bunları yapman, ilerleyen saatlerde odaklanmanı etkileyecek. Çünkü iradeni her yere saçtın. Farklı yerlere. Saçma şeylere. Eğer sen kalkıp ilk önce işlerini yapsaydın, iradeni başka yerlere saçmadan önce oturup çalışmaya başlasaydın, çok daha hızlı odaklanırdın.
Bu yüzden zaten geceleri, geç saatlere kaldığın zaman çok fazla çalışasın gelmiyor. Ya da iraden o kadar güçlü olmuyor. Çünkü zaten gün içinde farklı yerlere saçtın. Bir şey kalmadı ki elde. İradeni nereye harcadığına dikkat et. Ben bunu eskiden çok yapıyordum. Sürekli sabah kalkar. Daha meditasyon yapmadan, minnettarlık günlüğü tutmadan önce telefon alır 1-2 saat takılırdım. Ki zaman zaman gider cinsel içerikler izlerdim. Ondan sonra çalışmaya çalışırdım. Ki ondan sonraki çalışmalarım da 15 dakikalık, 10 dakikalık böyle çalışma periyotları olurdu. Ve o 10-15 dakikadan sonra da yarım saat, 1 saat mola alırdım. Tahmin et bakalım bir şeyler başarabildim mi? Ben sınav senemde derslere çalışırken beni en çok etkileyen, bana en çok yardım dokunan şey buydu. Bu da farklı bir bakış açısı. Ben artık bir yerden sonra o kadar fazla ders çalışıyordum ki matematiğin beni zekileştirdiğini, Türkçe dersinin benim konuşmamı, benim yazışmalarımı çok daha kaliteli hale getirdiğini, biyolojinin ve kimyanın günlük hayatta bana genel kültür sağladığını, özellikle biyolojinin kendi hayatımın düzenine sokabileceğim bilgileri bana sağladığını fark ettim. Ve eğlence de gerçekten burada başlıyor. Senin derslerin ne kadar sıkıcı olursa olsun, senin yaptığın iş ne kadar sıkıcı olursa olsun, günün sonunda sana bir şeyler katıyor. Matematikte şey vardır ya, her zaman birisi sorar. İlla ki aklına gelmiştir. Bu konuda da çok fazla şaka yapıldı şimdiye kadar. Biz bunu günlük hayatta nerede kullanacağız? 12. sınıfta integral öğrenirken, türev öğrenirken bunları diyorsun ki ulan ben belki mühendis olmayacağım. Ben bunları niye öğreniyorum? Her ne kadar mühendis olmayacak olsan da gidip diyelim ki doktor oldun, öğretmen oldun, başka bir şey oldun. Senin bu bilgiler beyninde farklı nöral yollar, yani farklı sinir yolları oluşturuyor. Yani sen bir şey öğrendiğin zaman diyelim A, B ve C dersleri var. Sen A ile B arasında bir şey öğrendin ve C'yi de yeni öğrenmeye başlıyorsun. Ya da farklı konular olsun, ders olmak zorunda değil. Sen A'dan B'ye bir şey öğrenirken bir gün C'yi de öğrendiğini düşün. Bu sefer C'den de B'ye bir yol çekilecek. Hatta belki A'dan C'ye. Bu şekilde daha fazla yol olması demek, bazı şeyleri çok daha kolay ve farklı şekillerde öğrenebilmen demek. Yani hatta şuna çok küçük bir örnek vereyim. Genelde satranç oyuncuları aynı zamanda iyi de bir matematikçidir. Ve bu da genelde şundan kaynaklanıyor. Satranç ve matematik benzer sinir yolları kullanıyor. Tamamen bu. Bunun çok tatlı bir örneği daha var. Bir tane keman hocası öğrencisini daha iyi keman çalabilmeyi öğrenmesi için farklı bir ülkeye yolluyor. Öğrencisi geldiği zaman öğrendiği şey keman değil, İbranice oluyor. Ama hoca o anda onun yeteneklerini test ettiğinde gelişmediğini, hiç gelişmediğini hatta keman olarak görse bile derslere devam ettikleri süreçte çok hızlı bir şekilde gelişim görüyor. Ve bunun sebebi de şu. Dil ve müzik aletleri beynin aynı bölgelerinde işlem görür. Ve bu sayede çocuğun dil öğrenmesi aynı zamanda müzik aletinde ne kadar hızlı geliştiğini de belirlemişti. Sen şu anda işte ben bunu nerede öğreneceğim, ben bunu neden öğrendim, ben bunu nerede kullanacağım gibi bıttı bir şeyler söylüyor olabilirsin. Ama haksızsın. Çünkü şöyle düşün, bir otoyol olsun, otoban olsun, dümdüz gidiyorsun. 120 ile, 150 ile. Bir de ara sokaklar olduğunu düşün. Ara sokaklardan gidiyorsun, yavaş yavaş. Dili öğrenmek o çocukta otobanı açtı. Artık ara sokaklardan gitmesine gerek yoktu. Çok daha güçlü ve sağlam bir sinir yolu vardı. Bu yüzden de günün sonunda o çocuğun dil öğrenmesi eskisine göre çok daha hızlı oldu. Yani ben bunu niye öğreniyorum değil de ben bunu şu anda öğreniyorum ve ileride nasıl işime yarayabilir? Bunu sorgula. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. 24 saat boyunca uykusuz kalmış birisi 2-3 şişe bira içmiş birisi kadar düşük bilişsel performans gösteriyor. Yani eğer sen uykuna düzenli olarak dikkat etmezsen günün sonunda yarı ay yaş birisinden hiçbir farkın olmaz. Bu odaklanmanı etkileyeceği gibi aynı zamanda öğrenmeni de etkiliyor. Çünkü bilgiler zaten uykudayken öğrenilir. Uykudayken geçici hafızadan kalıcı hafızaya taşınır. Diyelim ki bir şekilde odaklandın ve dersini çalıştın. Eğer sen uykuna dikkat etmezsen öğrendiklerinin, ki öğrenemiyorsun, ne kadarı aklında kalacak? %20, %30. Uyku düşündüğünden çok daha önemli. Peki Furkan benim ne kadar uyumam lazım? Tamam böyle diyorsun da bazıları günde 10 saat uyuyor, 12 saat uyuyor, bazıları 5 saat uyuyor, 6 saat uyuyor. Ben ne kadar uyuyayım? Şöyle, bir hafta boyunca alarmsız bir şekilde uyu ve bu bir haftanın sonunda günlük ortalama kaç saat uyuduğunu hesapla. Bu senin muhtemelen bir insan olarak ne kadar uykuya ihtiyacın olduğunu aşağı yukarı ortalama bir şekilde gösterir. Bir gün fazla uyumuşsundur, bir gün az uyumuşsundur. Ama ortalaması budur. Burada belki 9 saat bulursun, belki 10 saat bulursun. Belki de çok fazla uykuya ihtiyacı olan birisi değilsindir, 6-7 saat bulursun. Bu insandan insana değişen bir şey. O yüzden her insan işte en az 8 saat uyumalıdır gibi bir şey doğru değil. Çoğu insan için doğru ama herkes için değil. O yüzden gidip bunu test et. Videonun burasına kadar izlediysen bu konuda gerçekten ciddi olduğunu varsaymak istiyorum. Yani en azından umarım öylesindir. Çünkü odaklanma becerisi bir insan için gerçekten en temel ve en önemli becerilerden bir tanesi. Yani eğer bunda bile iyi değilsen günün sonunda neyde iyisin? Az önce bundan bahsettik, avcılıktan bahsettik. Eskiden insanlar sırf avlanma sayesinde hayatta kalıyorlardı. Ve eski insanların
en iyi olduğu ve en iyi olması gerektiği konulardan bir tanesi de sen şu anda iyi değilsen çok fazla konuda geri kalıyorsun demektir. O yüzden ciddiyetini burada kullanmanı istiyorum. Ve artık bildirimlerimi kapattım ya da sabah Instagram'a bakmıyorum değil de sosyal medyayı sil. İçerik üretiyorsan tamam. Tamamen haklısın. O zaman devam et. Ama eğer içerik üretmiyorsan, sadece tüketiyorsan sosyal medyayla senin bir işin yok. Belki arkadaşlarınla orada iletişim kuruyorsundur. Belki arkadaşlarınla orada sosyalleşiyorsundur. Ama sadece birbirine Reels atmaktan oluşan bir arkadaşlık ne kadar gerçekçi bir arkadaşlık? WhatsApp üzerinden konuşamıyor musun? WhatsApp üzerinden bağ kuramıyor musun? Rahatlıkla kurarsın. Bazı insanların fotoğrafını, hikayelerini görmeden niye hayatta kalamıyorsun? Ya da Snapchat. Ne gerek var? Sürekli millete fotoğraf çekip atmak sana ne katıyor? Senden şunu istiyorum. Şu an hala işte silsem mi silmesem mi kararsızsan ya da direkt silmeyeceğim diye düşünüyorsan bir tane defter al eline. Bu deftere sosyal medya uygulamalarının yani direkt Snapchat olarak, Instagram olarak özelleştirilmiş de yapabilirsin, genel de yapabilirsin. Sana ne katıyorlar ve senden ne çalıyorlar? Bunu iyice düşün. Ben odaklanıyorken arada sırada bildirim geliyor, aklım oraya gidiyor. Bildirim gelmese bile bildirim gelebilmiş olma ihtimali aklımı çeliyor. Büyük bir eksi. Arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Boş ver. Çok da önemli değil. Dediğim gibi WhatsApp'tan da sosyalleşirsin. Ya da ararsın en basitinden. Bu konuda kararsızsan ama gerçekten de odaklanma yeteneğini geliştirmek istiyorsan sosyal medya uygulamalarından çık. Ben eskiden Twitter kullanıyordum. Hala 40 yılda bir girerim ama hesabım çıkış yapılmış durumdadır. Çünkü kullanmak istemiyorum. Instagram'da fotoğraf yüklüyorum. Instagram'ı aktif olarak kullanıyorum. O yüzden Instagram'ım duruyor. Çünkü içerik üretiyorum bir yandan. YouTube da aynı şekilde. Ama geri kalan hiçbir uygulamayı kullanmıyorum. Ne Snapchat ne de başka bir şey. Çünkü neden kullanayım? Benden bir şey eksiltecek olan bir uygulama günün sonunda benden daha değerli değil. Telefonumda bulunmayı da hak etmiyor. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Sonra görüşmek üzere.